4000 yıllık bir medeniyet. Yüzyıllardır süregelen kesin bir kural. Ejderhanın tahtına sadece erkekler oturur. O, bu kuralı sadece çiğnemekle kalmadı. Onu yerle bir etti. Bir kariye olarak saraya girdi. Bir rahibe olarak sürgüne gönderildi. Ama geri döndü. Ve rakiplerini alt etmek için tarihin en kanlı hamlesini yaptı. Kendi bebeğini feda etmekle suçlandı. Elini ve ayağını kestirip düşmanlarını şarap fıçılarına attıracak kadar acımasızdı. Budist bir tanrıça olarak iktidarını kutsadı. Ve sonunda 67 yaşında oğlunu tahttan indirerek Çin'in tek meşru kadın imparatoru Wu Zetian oldu. Peki bu kadın tiran mıydı? Deha mı? Yoksa ikisi birden mi? Onun mezarı neden yüzlerce yıldır tek bir kelime bile yazılmayan boş bir tabletle korunuyor? Bu videoda entrikanın, gücün ve sonsuz iradenin destanını keşfedeceğiz. Gökyüzü zehrinin hükümdarı Wu Zetian'ın hikayesine hazır mısınız? Yedinci yüzyıl Çin'i. Dünya, Tang Hanedanı'nın altın çağını yaşıyordu. Chang'an, 1 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ve en kozmopolit şehriydi. Bu görkemin merkezinde, göğün altındaki her şeyi yöneten imparatorun iktidarı yatıyordu. Ancak, hanedan kayıtları, yasal olarak bir kadının tahta oturmasını yasaklıyordu. Ta ki, o kadın gelene kadar. Bir kariye, bir rahibe, bir naibe ve nihayetinde, Çin'in 4000 yıllık tarihinde taç giyen tek meşru kadın imparatoru, Wu Zetian. Onun hikayesi, yasakları yıkan, iktidarın kurallarını yeniden yazan ve ejderhanın tahtını bir kadının iradesiyle ele geçiren sarsılmaz bir iradenin destanıdır. Yıl 637, daha sonra Zetian olacak olan Wu Zaha, zengin ama mütevazı bir ailenin kızı olarak, İmparator Taizong'un hareminin 3. sınıf cariyeleri arasına katıldı. Saray, binlerce kadının yaşadığı, rekabetin nefes almayı bile zorlaştırdığı bir yerdi. Ama Wu Zaha, sadece güzelliğiyle değil, keskin zekası ve politik oyunlara olan doğal yeteneğiyle hemen fark edildi. Taizong, onun zekasına hayran kaldı. Ancak Wu Zao'nun asıl kaderi, babasının yanında bir prens olan Li Zehei ile kesişecekti. Taizong'un ölümünden sonra, geleneğe göre, Wu Zao'nun bir rahibe manastırına kapanması gerekiyordu. İktidara giden yolda bu bir son olabilirdi. Ancak Li Zehei, artık yeni imparator Gazong olarak tahttaydı ve Wu Zaha'yı unutmamıştı. Manastırdaki yalnızlık ve sessizlik, Wu Zaha için sadece bir mola oldu. Gazong, yasak olmasına rağmen onu saraya geri çağırdı. Bu, sadece bir aşk hikayesi değil, bir darbenin başlangıcıydı. Saraya geri dönen Wu Zao'nun önünde iki büyük engel vardı. İmparator Gazozong'un gözünden düşürmek zorunda olduğu İmparatoriçe Wang ve Kariye Shao. Wu, zekasını bir kılıç gibi kullandı. Rakiplerini devirmek için, tarihin en karanlık ve tartışmalı olaylarından birine başvurduğu söylenir. Geleneksel kayıtlara göre, Wu Zaha, yeni doğan kızını kendi elleriyle öldürdü ve suçu İmparatoriçe Yang'a attı. Bu olay, Gazozong'un kalbini paramparça etti ve Wu Zaha, imparatorun gözünde masum bir kurban, rakipleri ise cani birer katil olarak göründü. Yıl 655, İmparatoriçe Yang ve Kariye Shao, rütbeleri sökülerek hapse atıldı. Wu Zaha, tarihin akışını değiştiren o anın ardından İmparatoriçe ilan edildi. Ancak Wu'nun intikamı, sadece tahtla sınırlı değildi. Wang ve Shao'yu hapse attıktan sonra, bizzat onların ellerini ve ayaklarını kestirerek şarap fıçılarına attırdı. Bu acımasız eylemler, sarayda Wu'nun kudretine ve tehlikesine dair yayılan dehşetin ilk göstergesiydi. Artık o, sevgiyle değil, korkuyla yönetiyordu. İmparatoriçe Wu, kocası Gazozong'un sağlığı kötüleştikçe gücünü artırdı. Gazozong'un ölümünden sonra, resmen onun haleflerinin naibesi oldu. Ama Wu, bir gölge olarak kalmak niyetinde değildi. Devleti, adeta göğsünde taşıyordu. Ordudan bürokrasiye kadar her alanda liyakati esas aldı. Konfüçyüsçü elitlerin gücünü kırarak alt sınıflardan yetenekli kişileri önemli makamlara getirdi. İstihbarat ağını kurdu.
her köşe başında onun kulakları ve gözleri vardı. Rakiplerine karşı acımasız bir casusluk sistemi olan gizli polis teşkilatını kullandı. Muhaliflerini sürgüne gönderdi veya infaz etti. Budizmi destekledi. Hatta Budist keşişlerin onun bir Buda'nın reenkarnasyonu olduğunu ilan etmesini sağladı. Bu, onun iktidarını göksel imanın ötesinde kutsal bir temele dayandırıyordu. Ancak en büyük meydan okuma, yaşlılığı ve resmiyetin sınırlarıydı. Wu, artık sadece bir kraliçe değildi. O, imparatorluk gücünün ta kendisiydi. Yıl 690, 67 yaşındaydı. Yıllarca süren naibelikten sonra, Wu Zetian artık yeterince güçlüydü. Sonunda, oğlu İmparator Ruizong'u tahttan indirdi ve kendisini Huangdi, İmparator, ilan etti. Tang Hanedanı'na son verdiğini ve yerine kendi Zhou Hanedanı'nı kurduğunu duyurdu. Bu, Çin tarihinde bir ilkti. Wu Zetian, 15 yıl boyunca Çin'i tek başına yönetti. Saltanatı boyunca sınırları güvence altına aldı, Kore'ye başarılı seferler düzenledi ve ekonomik refahı artırdı. O, güçlüydü, akıllıydı ve halkına adaleti getirmeye çalışıyordu. Ama asla merhametli değildi. Hüküm sürerken, eleştirmenleri, oğulları ve hatta torunları bile onun gazabından kaçamadı. Ancak yaş, iktidarın son ve en acımasız düşmanıdır. 80'li yaşlarına geldiğinde, çevresindeki hadımların ve genç sevgililerinin etkisi altına girdi. İktidarı kontrol etme yeteneği yavaş yavaş kayboluyordu. Yıl 705, sarayındaki üst düzey yetkililer ve bakanlar, onun zayıflığından faydalanarak bir darbe düzenledi. 80 yaşındaki İmparatoriçe Wu, tahtı oğlu Zongzong'a devretmek zorunda kaldı. Hanedan kayıtları, hızla Tang adı altında restore edildi. Wu Zetian, birkaç ay sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine, Çin'in en büyük anıtlarından biri olan Wianling Mozolesi'ne, eski kocası Gazozong'un yanına gömüldü. Ama mezarının girişine bir gariplik eşlik eder. Orada, onun başarılarını anlatan, geleneksel yazıtlarla dolu bir tablet yoktur. Yüzlerce yıldır, Wu Zetian'ın muazzam anıt mezarı, üzerinde tek bir kelime bile yazılmayan, boş tablet ile dimdik durmaktadır. Bu boş tablet, onun mirasının en güçlü sembolü oldu. Acımasızlığı mı yazılmalıydı? Yoksa dehası mı? Savaşları mı? Yoksa reformları mı? Belki de Wu Zetian, sonsuza dek sürecek bir meydan okumayı miras bıraktı. Bırakın, diyor bu sessiz taş, hakkımdaki kararı gelecek nesiller, benim gücümü ve yaptıklarımı bilenler versin. Wu Zetian'ın hikayesi, Çin'in tahtında bir kadının oturabileceğini gösteren, tarihin en görkemli isyanının ebedi yankısıdır. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.